Merhabalar efendim. Bugün hep beraber Macaristan'ın en önemli milli bayramı olan Aziz İştavan Günü'nü sizlerle beraber geçirmiş olacağız. Aziz İştavan Günü nedir, neler yapılır ve bugün neler gördüm, bu kutlamalarda neler yaşadık? Şimdi onları sizlerle baş başa bırakıyorum. Öncesinde beğenmeyi, kanala abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız deyip hemen videoya geçiyorum. Peki neden bugün çok önemli? Kısaca aslında Macaristan'ın tarihine de değinmek istiyorum. Hani Macarlar, Türkler aslında vesaire gibi birçok şey konuşuluyor ya son dönemlerde. Onu anlatmak istiyorum. Milattan sonra 890'lı yıllarda aslında şu anki Macaristan'daki topluluk Macarlar, Moğolistan civarı bir bölgede göçebe olarak yaşayan bir topluluk arkadaşlar. Ve bu arkadaşlarımız zamanla oradan 895 yılında buraya doğru geliyorlar. Şu anda Macaristan'ın kurmuş olduğu toprakların olduğu bölgeye. Ve tamamen göçebe bir halk aslında. Yaklaşık 100 yıl boyunca göç almaya devam ediyor. Ve tabii ki buradaki sayısı da artmış oluyor. Buradaki nüfusun sayısının artmasıyla beraber düşünün ki o dönemde Roma İmparatorluğu burada, Bizans İmparatorluğu diğer tarafta ve ortada da böyle bir topluluk var. Ve topluluğun dini inancı ise pagan. Yani Hristiyan değiller ve tamamen kendine göre farklı bir inançları var. Tabii ki burada zamanla nüfusların artmasından dolayı bir risk unsuru oluşturmuş oluyorlar. O zamanki topluluğun başında olan kişi ismi Geherz gibi bir şeydi, tam hatırlamıyorum. O da aslında Hristiyanlığa birazcık yakın hissediyor kendini. Ama esas bugüne de adını veren Aziz İştavan dedikleri kişi, yani o zamanki topluluk liderinin oğlu devreye giriyor. Ve diyor ki aslında birazcık siyasi olarak burada kendi can güvenliklerini koruma altına almak için bizler Hristiyanlığı kabul ediyoruz. Ve o dönemki Papa tarafından kendisine bir taç gönderiliyor. Ve o gün 20 Ağustos yani Macarların tam olarak Macaristan olduğu, Macar topluluğu olduğu ve aynı zamanda da Hristiyanlığa geçtikleri ve Avrupa'da bir topluluk olarak varlıklarına başladıkları gün olarak kutlanıyor arkadaşlar. Peki bu ne zaman oluyor? Milattan sonra 1000 yılına tekabül ediyor arkadaşlar. O günden beri de Macaristan aslında bugün evet Macaristan olduğunu kutluyor ama bugün içerisinde ben de ilk kez deneyimleyeceğim. Hem arkadaşlardan duyduğum kadarıyla hem internette araştırdığım kadarıyla bugün boyunca aslında hem bütün geleneklerini, lezzetlerini, kültürlerini, müziklerini, dinlerini, her şeylerini kutladıkları, övündükleri, Macar olmaktan kaynaklı gururlandıkları bir gün olarak kutluyorlar arkadaşlar. Ve bugün için aslında yaklaşık yerli turist olarak diğer şehirlerden aslında Macaristan'ın tamamında kullanıyor elbette. Ama özellikle tabii ki Budapeşte'de de kutlamaların en büyüğü yapılıyor ve bugün için yaklaşık 150-200 bin kişi şehre bekleniyordu. Ve gerçekten sokağa adım atar atmaz bunu çok net gördüm. Metrolar tıklım tıklım, sokaklar, caddeler, ışıklar çok kalabalık ve hem yabancı turist hem yerli turist sokaklarda bugünün tadını çıkarmaya çalışıyor. Ben de sizlerle beraber aslında bugünü ilk kez gözlemlemiş olacağım. Fakat genel olarak günün akışı içerisinden size bahsedebilirim. Sabah saatlerinde birazdan yürümüş olduğum parlamento binasında bayrak çekiliyor ve askeri bir tören yapılıyor. Ardından bizdeki Türk yıldızları gibi uçak gösterisi yapılıyor. Daha sonrasında şehrin birçok yerinde yöresel lezzetlerin tadılacağı standlar var. Kültürlerin görüleceği, Macaristan'ın daha çok yakından tanınacağı bu şekilde standlar var. Onları insanlar geziyorlar, tozuyorlar. Birçok müze bugün ücretsiz. Parlamento da bunlardan birisi ama çok uzun süre kuyrukta beklemeniz gerektiği söylendi. Onun için ben de açıkçası o riske hiç kendimi atmadım arkadaşlar. Evet, şu anda Bazilika'ya geldik. Normalde bu Bazilika'nın ön bahçesi komple açık arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle birazdan ya da sabahtan itibaren gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği için böyle bir konsept yapmışlar. Evet arkadaşlar, Bazilika neden önemli? Bazilika'nın ismi Aziz İşvan Bazilikası ve Aziz İşvan dediğimiz gibi aslında Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesiyle beraber ilk kralı da olmuş oluyor. Bu anlamda çok önemli Macarlar için. Birçok yerde heykelini görebilirsiniz. Ve Bazilika ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Aziz İşvan'ın sağ eli hala burada sergileniyor arkadaşlar. Saat şu anda 4:30 ve 5'te az önce bahsetmiş olduğum Aziz İşvan'ın sağ eli
Burada törenle aslında önce bir dua yapılacakmış. Daha sonrasında törenle işte şehir içerisinde gezdirmeye başlanacak. Aslında tesadüfen denk gelmiş oldum. Yani yaklaşık yarım saat sonrasında böyle bir tören olacak. Daha sonrasında bir dua yapılacak toplu. Akabinde de saat 6'da ayin yapılacak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere böyle bir giriş var. Güvenlik kontrolden geçildikten sonra içerideki alana ziyaretçiler kabul ediliyor. Bíbolos úr, a meghívott vendégek végül a déli oldalán lévő szektorban helyet foglalók következnek. Körbenet a Székely utca, a Güncelleme. İçeri girecektim ve Türkçe konuştuğum için de dikkat çekti. Bana Hristiyan mısın diye sordular. Ben de hayır dedim. Dediler ki içerisi yalnızca ayine katılacaklar için. Dolayısıyla içeri girip ayin ortasına çıkamazsınız falan dediler. Ben de tamam o zaman kenardan izleyeyim dedim. Bir sürü insan kenardan izliyor. Onu da şimdi anlamış oldum. Dolayısıyla az önce içeri girip oturabilirsin dedim ama yine oturabilirsiniz. Aslında hani sormasaydı ben yine geçiyordum. Ama ayin esnasında çıkmak hoş karşılanmayacağı için doğal olarak böyle bir bilgiyi de vermek istedim size arkadaşlar. Kenardan da gayet güzel izleniyor zaten. 14 éves fiatalemberként maga is részt vett az említett jeles eseményen. Uram, irgalmaz nekünk. És életünk nagyra becsült képviselői, a diplomáciai testület megjelent tagjai, élükön Michael Banach apostoli nuncius úrral. Evet efendim, yılda bir kez gerçekleşen Aziz İştava'nın elinin bazilikadan çıkarılması ve ayin anını ilk kez bu kanalda izlediyseniz bir beğeni, bir abonelik isterim sizden arkadaşlar. Güzel denk geldi açıkçası, planlı değil ama bunu da görmüş oldum. Yani aslında bugün yapılacaklar listesinden bir tanesi bu. Tabii ki ayin devam ediyor, yaklaşık bir saat daha sürecek sanırım. Ama ben şimdi buradan parlamentoya doğru yürüyorum. Parlamento çevresindeki ortamı merak ediyorum. Bakalım orada neler varmış. Ve asıl esas olay ise akşam saat 9'da başlayacak. İşte aslında bütün bu Macaristan'ın buraya gelmesi, Macarların buraya gelmesi daha doğrusu, burada yerleşmeleri, bu bütün işte dini öğeler vesaire derken kendi kültürlerinin tanıtacakları böyle bir şov yapacaklarmış. Hem havai fişek gösterisi hem de dronlarla beraber hikayeleştirilmiş bir şov olacakmış. Dolayısıyla aslında bazıları şimdiden en iyi izlenecek yerlere geçip orada yer tutuyorlar. Çünkü her yıl çok kalabalık olduğu için oralarda yer bulmak zor oluyormuş. Ben ise böyle biraz daha Buda Kalesi tarafından izlemeye gayret edeceğim. Kalabalık nasıl olur bilmiyorum. Evet, bu da Bazilika'nın ön taraftaki kalabalığını gösteren görüntü.
Selamlar. Evet, şu anda dublaj yapıyorum. Çünkü maalesef edit yaparken fark ettim ki burada mikrofonumun sesini almıyorum arkadaşlar. Ama ne dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Şu anda parlamentoya doğru yürüdüğümden bahsediyorum ve artık ortamın yavaş yavaş kalabalıklaştığını ve aslında sabah yapılmış olan bayrak töreninden geriye ne kaldı bunu göstermek istiyorum. Evet, burada gördüğünüz üzere kırmızı halılar, protokoller vesaire hepsi yavaş yavaş kaldırılıyor. Ama iki tane uzun bayrak görmüş olduğunuz gibi parlamentoyu kapsayan, daha öncesinde burada olmayan bayraklar arkadaşlar. Bugün için sadece bu oluyor. Ve onun dışında da aynı şekilde bayrak direğine göndere çekilmiş büyük bir Macaristan bayrağını görüyoruz. Sahilde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda hem o tarafta Buda tarafında hem Peş tarafında böyle insanlar artık dizilmeye başladılar. Çünkü tam bu esnada yani burada olacak. Hemen size kalabalığı gösteriyorum. Ben size karşı tarafa geçip oradan izlemek istiyorum gösterileri. Evet, bütün yol trafiğe kapatıldı ve bakın şu anda parlamento burası gördüğünüz üzere. Burada insanlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Yaklaşık 2 saat daha var aslında. 2 saatten daha fazla. Ama oturmak için yerleri almış oldular. Yollar kapalı, onun için de çok rahat. Ben size şu anda tam şu karşıya geçeceğim. Bakın karşı taraftaki kalabalığı göstereyim. Karşı tarafta oldukça kalabalık. Ben size o tarafa geçeceğim. Aslında en güzel izlenecek yerse tam şu karşıdaki tepe Galer Tepesi oluyor. Ama oraya çıkmayacağım. Çünkü hem çok kalabalık olduğu söyleniyor. Mikrofonum şu an şarjı bittiği için böyle konuşuyorum. Hem orası çok kalabalık olduğu söyleniyor hem de çok yüksek bir yerde. Akşam saat 11 gibi oradan tekrar dönmek falan derken o yorgunluğa, kalabalığa girmek istemedim. Bugün bile çünkü şehrin merkezine gelirken otobüslere baktığım zaman hepsi tıklım tıklım doluydu. Daha gündüz vaktinde. Bakın şu anda şeyleri göstereceğim. Havai fişeklerle ilgili kurulmuş sistemleri göstereceğim. Evet, Tuna Nehri ortasında uzun böyle belli aralıklarla setler kurulmuş. Herkes şu anda oturmuş, gerçekten bekliyor. Çok enteresan. Yürüyerek geçeceğim. Herhalde yaklaşık bir yarım saat daha yürüyeceğim. Ondan sonrasında da herhalde bir buçuk saat kadar kalıyor. Yanımda atıştırmalıklarım var. Oturup hem böyle gün batımını hem de etrafı izlemeye çalışacağım. Meşhur Zincir Köprü'yü geçeceğim. Şuradan ve şuraya ya da şu taraflarda bir yerde oturmayı düşünüyorum. Bakalım. Şu tarafta güzel olabilir aslında. Acayip kalabalık. Şuradan şuraya geçemedim arkadaşlar. Çok sevmediğim bir şey bu kadar kalabalık olması. Şimdi size birazcık ortamı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar burası acayip kalabalık ve ben manzara olarak parlamentoyu görmek istediğime karar verdim. Tekrar şimdi o kalabalığa girip geri döneceğim. Umarım pişman olmam. Kesinlikle bir kişilik dahi oturacak yer yok arkadaşlar. Yani insanları çekemediğim için çok göstermiyorum ama göstermeye çalışıyorum hızlıca. Yani şöyle gidiyor. Yaklaşık 1 kilometredir gidiyorum. Hiç boşluk yok. Anacığım herkes gelmiş. Nerede 100.000 ya? Burada bilmiyorum yani. Bütün herkes gelmiş. Böyle bir kalabalık yok. Gerçekten yok yani.
Ve insanlar buraya kaç saat öncesinden gelmişler. İnternetten bakarken 4-5 saat öncesinden gelen var diyorlardı. Bunu insanların yüzünden görüyorum. Hepsi böyle sanki zorla gelmiş gibi. Yarısı uyuyor, yarısı bayılmış. Bu kadar gerek yok bence yani. Ayakta oturabiliriz yani, bilmiyorum ama şey yani hani bu kadar kalabalık insan var mıydı ya bu şehirde deyip böyle bağırasım var. Arkadaşlar bir duvar köşesi buldum ve oturdum. Sadece bir kişilik yer vardı. Hiç olmazsa dinleniyorum. Tam da şeyin karşısındayım, parlamentonun. O açıdan güzel bir yer oturdum ama bakalım nasıl olacak. Yoruldum açıkçası. Bu kadar kalabalık. Bir yandan güzel, bir yandan böyle yani çok kalabalık. Evet, şu an saat 8.30'a geldi. İnsanlar böyle heyecanlandı, ayakta bekliyorlar. Yani artık birazcık da heyecanın dışında sıkılma var. Bakalım, merakla bekliyoruz. Ve başlıyoruz. Elhunyt idők homályos titkába, s amint belenéztem, hosszasan meredő, ködök országa én megelevenő. Elfutott az ellenség, akár keletről, akár nyugatról Törökországára. Gökyüzü toz duman. Gerçekten her yer şu an duman altında. Tajtékja ében, haragos bírák feketében, villámok szelnek át az égen.
yarım saat. Eve dönüş büyük ihtimalle 2,5 saat falan sürecek. Efendim, bir şey dikkatimi çekti. Siz de çekti mi bilmiyorum. Ama bunca kalabalık içerisinde bir kişide bile Macaristan bayrağı yok arkadaşlar. Bunu hiç anlamadım. Neden olduğunu çözemedim. Yani hani biz olsak baştan aşağı, sadece bizi değil çoğu ülke bunu yapar ki bence böyle olması lazım. Yani bu kadar önemli bir günse, doğum günü kutluyorsan yani bir elde de bayrak olması lazım bence ama yoktu. Bu kadar. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şarjı bitti mikrofonumun, onun için bağırarak konuşuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.